Merhaba arkadaşlar. Anthony Joshua Oleksandr Usyk'e neden yenildi? Oleksandr Usyk Anthony karşısında sonuna kadar galibiyeti neden hak etti? Anthony Joshua Oleksandr Usyk'i bu maçta yenebilir miydi? Galibiyete yakın mıydı? Evet, yakındı. Oleksandr Usyk de yenilgiye ilk defa bu maçta bir tık da yakındı. Var olan doğruları kim yaptı derseniz, var olan doğruların hepsini Oleksandr Usyk yaptı. Anthony Joshua çok yanlış dövüştü. Anthony Joshua yapması gereken boksu değil de daha çok Usyk'in istediği boksu ring içerisinde yaptı ve yenilgiyi de bence Anthony Joshua sonuna kadar hak etti. Oleksandr Usyk özellikle de 9. rounddan sonra boksun bütün gerçeklerini ringde gösterdi. İrade denilen bir olay vardır boksta. Özellikle de ağır sikletlerde son 4 round kader roundudur. Bu roundları eğer ki bir boksör tam anlamıyla iradesini, her şeyini ortaya koyarsa o maçı alır. Oleksandr Usyk de bunu yapmasını çok iyi bildi. Joshua bunu yapsaydı Joshua da bu maçtan zaferle ayrılabilirdi. Joshua'ya baktığımızda Usyk karşısında çok yanlış dövüştü. Usyk'i çok fazla bekledi. Usyk'in oyun kurmasına izin verdi ve doğal olarak da Oleksandr Usyk kendi oyununu yaptı. Oyunun içine Joshua'yı çekti ve galibiyeti sonuna kadar da bence hak etti. Keşke Joshua biraz daha hız olarak, özellikle kombin olarak bunlara çok daha ağırlık gösterseydi, birazdan nefesini daha açsaydı, belki de şu anki analizde çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ama ne hikmetse Joshua sürekli rakibini bekledi. Usyk'in de zaten tam istediği buydu. Bunu da Joshua Usyk'e verdi. Joshua 9. rounddaki boksunu ilk rounddan itibaren yapsaydı, nefesi de ona yetseydi, şimdi belki de Joshua bu maçtan galip ayrılmıştı. Çünkü Joshua güçlü yumruklar vuran bir isim. Boksta bir gerçek vardır arkadaşlar. Nasıl ki araba benzin olmadan gitmiyorsa, biz boksörlerde de nefes olmadan biz boks ringlerinde ilerleyemeyiz. Bir yerden sonra biteriz, tıkanırız. Yani Joshua da bunu yaptı. Bir yerden sonra nefesi gitti 9. rounddan sonra ve Usyk'e de teslim oldu. Joshua boks ringlerinde çoğu kez mesela kaybettiği maçlara baktığımızda iradesini ortaya koymadığı için kaybediyor. Vazgeçtiği için kaybediyor. Vazgeçmese emin olun çoğu maçı Joshua kazanabilir. Usyk'e gelince Usyk'i düşünün. 9. roundda domine olmuş bir boksör Joshua tarafından ve 10. rounda geliyor Usyk rakibini domine ediyor ve sonra tekrar 11. roundda bakıyorsun yine tekrar net yumruklar vurarak puanı yine yukarı çıkartıyor ve son roundda da maçı ortada tutuyor ve zafer Usyk'in oluyor. Tabi Usyk bu maçta da zaman zaman kötü durumlara düştü oldu. Joshua'dan aldığı yumrukları da kırıldığı zamanlar da oldu. Ama şu bir gerçek, ben her zaman söylüyorum. Mesela Usyk'i anlatırken hep ne diyorum? Diyorum ki Usyk son roundların adamı, kolay kolay vazgeçmiyor. Sonuna kadar, özellikle de son roundlarda varını yoğunu ortaya koyarak maçlar kazanıyor Oleksandr Usyk. Muhammed Ali Kupası'nı izlerseniz onu bir tık da orada görürsünüz. Ama Joshua'ya gelince, Joshua şunu deseydi, bak 9. roundda Usyk ne diyor? 9. roundda kendi kendime şunları söyledim. Dedim ki sakin ol, devam et, durma. Sürekli bir şeyler mırıldanıyordu zaten 9. rounddan sonra Usyk köşeye gittiğinde ve 10. rounda geldiğinde gerçekten sakin oldu ve durmadı. Varını yoğunu ortaya koyarak Joshua'yı 10. roundda domine edip oradan tekrar maçı kendi aleyhine döndürdü. Eğer ki 9. roundda Joshua nasıl ki bu maçı nasıl söyleyeyim domine ettiyse, aynı 10. roundda devam etseydi, 11. roundda biraz daha net yumruklar vurup 12. roundda maçı bir düzde tutsaydı, eşit tutsaydı, emin olun bu maçı almıştı. Zaten 9. rounddan sonra bu maç Joshua'ya
gitti gibi herkes gördü zaten o etkili yumruklara vurunca Usyk'e. Ama sonrasında Usyk tekrardan kendisini sahnede gösterdi. Dedi ki kolay kolay bu maçı vermem. Bu maç benim olacak dedi. O etkili kombineleri, hızlı kombineleri Joshua'ya ard arda vurdu ve tekrardan puanı, o 9. rounddaki farkı kapatıp hatta puan farkını açtı ve bence bariz bir şekilde bu maçı Usyk kazandı. Joshua'ya da şu konuda hak vermek lazım. Usyk çok hareketli, belleri çok oynuyor, refleksleri çok güçlü. Kolay kolay ringde de çok dikkatli, kolay kolay yumruk yiyen bir isim değil ve dikkatli bir boksör düşünün. O boksöre kolay kolay yumruk vuramazsınız, vurmakta zorlanırsınız. Joshua da Usyk karşısında bu şekilde çok zorlandı. Çoğu zaman mesela öyle bir yumruk vuruyor ki Usyk, Joshua sanki o an uyuyor, yumruğu yiyince uyanıyor ve tekrardan işte yumruk atacağı zaman peş peşe yumruklar geliyor Usyk'ten. Nasıl? Çünkü kolları çok rahat, ne yapıyor? Tık 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 vuruyor. Mesela bir koluyla düşünün, tık tık 3-4 tane yumruk vuruyor, oynuyor. Solunu buradan atıyor, buradan vuruyor, tekrar buradan atıyor. Yani yumruğun nereden geldiğini anlayamıyor Joshua. Bu sefer ne yapıyor? Her yerden yumruk alınca mallaşıyor. Bu sefer nereden gelecek acaba gibisine bir paniğe giriyor ve o panikte ona ne yapıyor? Ring içerisinde biraz nasıl söyleyeyim, dikkatini, konsantresini dağılıyor. Bazen yumruk atarken gördünüz öyle bir aparkat atıyor ki böyle, yani nasıl ki armut toplar gibi Joshua, yani biraz daha bak mesela gard alıyor, gardı burada, buralardan yumruk yiyor Joshua. Gard burada olacak. Tam kaşın hizasında oynarken burada. Yani bu şekilde nasıl söyleyeyim, bu şekilde gardını alırsa ve biraz da kolları, mesela Usyk nasıl mesela rahat, ne yapıyor mesela, bak Usyk'in hareketi bu şekilde. Sol sağ atıyor, hepsi yumuşak, böyle oynuyor tık 1-2 sert vuruyor. Oynuyor 1-2 sert. Yani boks bu. Mesela ne yapıyor? Oynuyor buradan. Ne yapıyor? Buradan atıyor. Yani bu hep bir oyundur. Rakibini kandırıyor, yumuşak bir anda sertleşiyor. Mesela duruyor. Bir anda etkili kombineler vurmaya başlıyor hızlı bir şekilde ve de ne oluyor? Ard ardına puanlar alıyor. Puan farkını açıyor. Aslında 9. rounda kadar hemen hemen birbirlerine çok fazla bir puan farkı yoktu. Usyk yine puan olarak öndeydi. Ama 9. round biraz Joshua kendini gösterdi. 10. round Usyk, 11. round Usyk'in yine netleri var Joshua'nın. 12. roundda ortada geçti ve bu şekilde Joshua maçı kaybetti. İlk maça göre Joshua daha iyi miydi? Evet, ilk maça göre daha iyiydi. Daha derli toplu. Usyk'ten gelen yumruklara ayakları biraz daha iyiydi. Boşa alıyordu, boşa gidiyordu ve gelişine yumruklar vuruyordu. Yani demek ki aslında Joshua istese 9. rounddaki yaptığını yapabiliyor. Yani bazen diyor ki ben diyor ağır sikletim diyor. Ben diyor sizin istediğiniz kombineleri o kadar hızlı vuramam diyor ama bazen görüyoruz ki vurabiliyor. Yani zaten Joshua'nın Usyk karşısında vuracağı yumruklar belliydi. Mike Tyson tarzı boks. Ne yapacaktı? Belleriyle oynayacaktı. Girecekti, aparkat kroşe vuracaktı. Sürekli yakın. Hep sokulacaktı Usyk'e. Uzak dövüşmeyecekti. Hep yakın oynayacaktı. Çıkıp 1, 2, 3, 4 oynayıp alta, üstte hep vuracaktı bunları. Hiç beklemeyecekti onu. Mesela 9. round ne yaptı? Hiç beklemedi. Sürekli vurdu. Bu tarz dövüşecekti. Usyk'i hep rahatsız edecekti. Usyk'i dediğim gibi hangi boksör Usyk'i düşündürürse ring içerisinde Usyk'i yenemez. Çünkü Usyk çok zeki ve akıllı dövüşüyor ve kurnaz da boksör. Kolay kolay yumruk yemiyor. Bu yüzden Joshua bundan sonraki yapacağı çalışma ne olur? Ağırlık artık şu şeyi bırakacak. Bu fitnessçılığı bırakacak. 1. Hızını arttıracak. 2. Daha esnek boks yapacak. Mesela Kübalıları çok izleyecek olimpiyatta. Nasıl yumruklar vuruyor? Kübalı boksörler nasıl gelişine yumruklar vuruyor? 1-2-3, 1-2-3-4. Yani biraz ayaklarını daha esnek oynayacak ve sonrasında da biraz da gardını yüksek tuttuğunda çok daha iyi olacak. Olimpiyat şampiyonu bir boksör, yani ne yapacağını bize öğretemeyiz ama yani aşağıda tuttuğunda görüyoruz ki yukarılar boş kalıyor, yumruk yiyor ve biraz da Joshua denge konusunda sorunu var. Bak, dengesiz yumruklar atıyor. Ayakları birbirine dolanıyor. Buna da dikkat etmesi gerekiyor. Dans konusunda özellikle ağır siklet olabilir.
İnsanlarda şöyle bir düşünce var. Ağır siklet çok fazla. Alakası yok. Mesela Usyk nasıl oynuyor? Yani dans. Dansı olmayan boksör ringlerde yenilmeye mahkumdur. Benim bu sözüm başkası için geçerli değildir ama ben her zaman söylüyorum. Ayaklar olmayan bir boksör boks ringlerinde benim için yoktur. Ayaklar mutlaka olacak. Ha, çok fazla dans etmeyebilir ama hiçbir şey yapamıyorsa kedi yürüyüşü hesabı. Kedi gibi yürüyecek ringde. Yani ayakları pıtı pıtı oynayacak. Yani böyle görsel olarak çok şov dansı yapamaz mesela bir Kübalılar gibi ama en azından pıtı pıtı yürüyecek, durmayacak ayakları. Her zaman hareketli olacak. Yani yumruktan sizin yumruk yememeniz için ne yapmanız gerekiyor? Mesela Joshua ne yapıyor bak? Belleri sürekli oynuyor şimdi. Joshua buradan atıyor, buradan kaçıyor. Buradan atıyor, buradan kaçıyor. Buradan kaçıyor, buradan kaçıyor. Yemiyor. Niye? Refleksleri güçlü, dikkati yerinde ve bu şekilde de çoğu maçını kazanıyor. Her zaman Usyk hep kafasından bir hesap yapıyor. Öndeyim veya gerideyim. Önde ve geride olduğunu çok iyi biliyor. Ne zaman hangi hamleyi yapacağını çok iyi biliyor. Eğer ki geride olduğunu hissettiği anda